baktığınızda gördüğünüz renk belki de her gün fark etmeden izlediğiniz en büyüleyici doğa olayıdır. Sabahları masmavi, akşamları turuncu ve kırmızı, geceleri ise derin bir siyah. Ama hiç düşündünüz mü? Gökyüzü neden mavi? Bugün sizlerle birlikte ışığın gizemini, atmosferin rolünü, tarih boyunca gökyüzüne bakışımızı ve diğer gezegenlerde gökyüzünün renklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız ışığın ve renklerin büyüleyici yolculuğuna çıkalım. İnsanlar binlerce yıl boyunca gökyüzünü anlamaya çalıştı. Antik Yunan'da gökyüzü tanrıların tahtı olarak görülüyordu. Homer'in destanlarında gökyüzü bazen bronz bir kubbe, bazen altın sarısı bir tavan gibi tasvir edilirdi. Mısırlılar gökyüzünü tanrıça Nut'un vücudu olarak hayal ederdi. Her gece güneşi yutar, sabahları tekrar doğururdu. Bu sayede gün ve gece kavramlarını açıklamış oluyorlardı. Çin'de mavi gökyüzü düzen ve imparatorun gücüyle ilişkilendirilirdi. Gökyüzündeki renk değişimleri kehanetler olarak yorumlanırdı. Orta Çağ'da İslam dünyasında gökyüzü hakkında bilimsel tartışmalar yapılırdı. El-Biruni gökyüzünün rengini havadaki parçacıklardan kaynaklandığını yazdı. İbn Sina ise ışığın saçılmasını anlamaya çalıştı. İnsanlık gökyüzünün maviliğini açıklamak için hem mitolojiyi hem de bilimi kullanıyordu. 1600'lü yıllara gelindiğinde Isaac Newton ışığın sırrını çözmek için prizma deneyleri yaptı. Newton güneş ışığını prizmadan geçirerek beyaz ışığın aslında gökkuşağındaki tüm renklerden oluştuğunu yazdı. Artık biliyorduk ki renk ışığın dalga boyuna bağlıydı. Kısa dalga boyuna sahip olan renkler mavi ve mor, uzun dalga boyuna sahip olan renkler kırmızı, turuncu ve sarıdır. Bu fark gökyüzünün rengini belirleyen en kritik faktörlerden biridir. Newton'un deneyleri ışığın davranışları anlamamıza büyük katkı sağladı. İnsanlar artık gökyüzünü sadece tanrısal bir fenomen olarak değil, fiziksel bir olgu olarak görebiliyordu. Newton'un çalışmaları sayesinde modern optiğin temelleri atılmış oldu. Bu keşif ilerleyen yıllarda atmosfer biliminin gelişmesine ve gökyüzünün renginin bilimsel olarak açıklanmasına olanak sağladı. Güneşten gelen ışık atmosferimize çarptığında gaz molekülleri ve küçük parçacıklarla karşılaşır. Kısa dalga boyuna sahip mavi ışık, kırmızı ışığa göre çok daha fazla saçılır. Bu olaya Rayleigh saçılması denir. Lord Rayleigh 19. yüzyılda bu etkiyi matematiksel olarak açıkladı. Ona göre ışığın dalga boyu küçüldükçe saçılma oranı artar. Bu nedenle gökyüzüne baktığımızda gözümüze en çok mavi ışık gelir. Eğer atmosferimiz farklı gazlardan oluşsaydı, örneğin neon veya karbondioksit ağırlıklı olsaydı gökyüzünün rengi tamamen farklı olurdu. Bu sadece teorik bir düşünce değil, bilim insanları bunu laboratuvar ortamında küçük deneylerle gözlemleyebiliyor. Bu etkiyi evinizde küçük deneylerle gözlemleyebilirsiniz. Bir bardak suya birkaç damla süt damlatıp ışık tuttuğunuzda suyun hafifçe maviye döndüğünü göreceksiniz. Bu Rayleigh saçılmasının büyük bir modelidir ve ışığın kısa dalga boylarının nasıl daha saçıldığını gösterir. Sabun köpüklerinde, yağmur damlalarında ve gökkuşağında da ışığın dalga boylarının ayrıldığını gözlemleyebilirsiniz. Örneğin sabahları ağaçların yapraklarının arasından süzülen güneş ışığında küçük bir su damlasına bakarsanız gökkuşağı renklerini fark edebilirsiniz. Üzerine mavi bir tişört giydiğinizde gömlek mavi ışık yansıtırken diğer renkler emer. Gökyüzü de aynı şekilde çalışır. Atmosferimiz gözümüze sadece mavi ışığın yoğun olarak ulaşmasını sağlar.
Sabah ve akşam saatlerinde gökyüzü neden kırmızıya döner? Çünkü güneş ışığı atmosferde çok daha uzun bir yol kat eder. Mavi ışıklar tamamen saçılır ve gözümüze ulaşmaz. Geriye uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışıklar kalır. Bu nedenle gün batımı bir tablo gibi, adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi görünür. Çöllerde, tozlu havalarda ve deniz kenarında gün batımını izlediğinizde renklerin yoğunluğuna daha net görebilirsiniz. Mor ışık, mavi ışığa göre daha kısa dalga boyuna sahiptir ve teorik olarak daha çok saçılır. Peki gökyüzü neden mor görünmez? Çünkü insan gözünün yapısı mor ışığa yeterince duyarlı değildir. Ayrıca mor ışığın bir kısmı üst atmosferde emilir. Bu nedenle gökyüzü bize mavi görünür. Dünyadaki atmosfer gökyüzünü mavi yaparken diğer gezegenlerde durum tamamen farklıdır. Örneğin Mars'ta atmosfer çok ince ve tozlu olduğu için gündüzleri gökyüzü kızıl görünür. Fakat gün batımında ince bir mavi ton gözlemlenir. Bu ters etki ışığın farklı şekilde saçılması ve Mars atmosferindeki toz partiküllerinin özellikleriyle ilgilidir. Venüs ise kalın, yoğun bulutlarla kaplıdır. Bu yüzden gökyüzü sarı, turuncu tonlarında görünür. Venüs'te gün doğumu ve gün batımı dünyadaki gibi net renk değişimleri sunmaz. Çünkü bulutlar ışığı yoğun bir şekilde dağıtır. Jüpiter ve Satürn gibi bazı gaz devlerinde ise gökyüzü sarı ve kahverengi tonlar ağırlıktadır. Bu gezegenlerde atmosferin kalınlığı ve farklı gaz karışımları nedeniyle ışık çok daha farklı saçılır ve renklerin yoğunluğu dünyadan oldukça farklıdır. Uranüs ve Neptün gibi mavi yeşil tonlara sahip gezegenlerde metan gazı ışığı absorbe eder ve özellikle kırmızı ışığın emilmesiyle gökyüzü turkuaz veya koyu mavi görünür. Bu durum dünyadaki mavi gökyüzünden tamamen farklı bir optik deneyim sunar. Dolayısıyla gökyüzünün rengi gezegenin atmosferine bağlıdır ve evrensel bir kural yoktur. Her gezegenin atmosferi farklı, her gökyüzü farklı bir renk ve duygu sunar. Atmosferimiz olmasaydı gökyüzü her zaman siyah olurdu. Tıpkı ayda olduğu gibi. Peki atmosferimiz farklı olsaydı ve farklı gazlar baskın olsaydı gökyüzü hangi renkte görünürdü? Diyelim ki atmosferimizde klor gazı ağırlıklı olsaydı gökyüzü sarı yeşil tonlarda olurdu. Eğer karbondioksit çok yoğun olsaydı turuncu tonlar hakim olurdu. Helyum ve neon gibi hafif gazlar baskın olsaydı gökyüzü belki mor veya pembe gibi nadir tonlara sahip olabilirdi. Bu tür düşünceler sadece bilim kurgu değil, bilimsel tahminlerdir. Atmosferin birleşimi, ışığın nasıl saçılacağını ve hangi renklerin baskın olacağını doğrudan etkiler. Bu yüzden gökyüzünün maviliği aslında bir tesadüf değil, gezegenimizin atmosferinin özel bir sonucu olarak ortaya çıkar. Düşünsenize, farklı bir gezegende sabah uyandınız ve gökyüzü sarı yeşil. Gün batımında turuncu bir aura. Bu tür hayali senaryolar bilim insanlarının atmosfer ve ışık fiziğini anlamalarına da ilham verir. İnsanlar sadece gözlemlerle değil, aynı zamanda hayal gücüyle de gökyüzünü anlamaya çalışmışlardır. Bulutlu günlerde gökyüzü gri, yağmur sonrası beyaz ve kirli havalarda kahverengi tonlarını alır. Küçük su damlacıkları ışığı eşit dağıtır ve bulutlar beyaz görünür. Fırtına bulutları ise ışığı emer ve koyu gri veya siyah görünür. Bulutların yoğunluğu, yüksekliği ve içerdikleri su damlacıklarının boyutu gökyüzünün renklerini doğrudan etkiler. Örneğin yüksek irtifadaki ince bulutlar sabah veya akşam ışığını yansıtarak pembe veya turuncu tonlar oluşturabilir. Bu durum sadece gözümüzü değil, doğa fotoğrafçılarını da büyüler. Ayrıca gün içinde gökyüzünün rengi
Güneşin konumuna ve atmosferdeki parçacık yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle gökyüzüne baktığımızda sürekli hareket eden dinamik bir tablo görürüz. Denizlerin mavi görünmesinin bir kısmı gökyüzünün yansımasındandır. Ancak esas sebep suyun kırmızı ışığı emip mavi ışığı saçmasıdır. Bu nedenle gökyüzü ve deniz birbirini tamamlayan iki farklı optik olay olarak karşımıza çıkar. Örneğin deniz kenarında durduğunuzda suyun derinliği ve güneşin açısı gökyüzünün rengini değiştirir gibi görünebilir. Bu yüzden gökyüzü ve deniz birlikte bir renk armonisi oluşturur. Bu etkileşim doğa ressamlarının ve fotoğrafçıların sıkça ilham aldığı bir olgudur. Gökkuşağı, ışığın su damlalarındaki kırılması ve yansıması sonucu oluşur. Her damla ışığı dalga boylarına ayırır ve renkleri dağıtır. Böylece 7 renkli bir yay görürüz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Gördüğünüz gibi gökyüzünün rengi aslında evrenin bize sunduğu en basit ama en derin sırlardan biridir. Bir bakışta sıradan, hatta alışıldık gelen mavi gökyüzü aslında fiziğin, kimyanın ve tarihin birleşiminden doğan bir mucizedir. İnsanlık gökyüzünün neden mavi olduğunu anlamaya çalışırken sadece doğayı keşfetmedi. Aynı zamanda kendi merakının sınırlarını da zorladı. Mitolojiden başlayan bu serüven Newton'un prizmasına, Rayleigh'nin matematiksel formüllerine ve modern uzay teleskoplarına kadar uzandı. Bugün artık biliyoruz ki gökyüzünün rengi, ışığın yolculuğu ve atmosferimizin eşsiz yapısının bir sonucudur. Ama işin belki de en büyüleyici kısmı şudur: eğer dünya farklı olsaydı gökyüzü de farklı olurdu. Atmosferimizin yapısı biraz değişseydi sabahları turuncu, öğlenleri yeşil, geceleri mor bir gökyüzüne uyanabilirdik. Yani bugün gördüğümüz mavi gökyüzü varoluşumuzun özel bir armağanıdır. Gökyüzüne bakmak aslında evrene bakmaktır. Çünkü o mavi kubbenin ardından milyarlarca yıldız, galaksiler ve sonsuz boşluk vardır. Bizim gördüğümüz renk evrenin sadece ince bir perdesidir. Bu perdeyi araladığımızda karşımıza sonsuz ihtimaller çıkar. Bilim insanlarının gökyüzünü incelemeye devam etmesi bize yalnızca dünyanın güzelliklerini değil, aynı zamanda evrendeki diğer dünyaların sırlarını da gösterecektir. Belki bir gün başka bir gezegene gittiğimizde gökyüzüne bakıp burada mavi değil, turuncu diyeceğiz. Ve işte o an dünyanın değerini daha iyi anlayacağız. Sonuç olarak gökyüzünün maviliği bize sadece bir renk değil, aynı zamanda bir hikaye anlatır. Işığın, maddenin, bilimin ve insan merakının hikayesi. Her sabah başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda aslında bu büyük hikayenin bir parçası olduğumuzu hatırlayabiliriz. Belki de bundan sonra gökyüzüne baktığınızda aklınıza şu soru gelecek: bugün bana hangi sırrını gösterecek? Gökyüzünün neden mavi olduğunu artık biliyoruz. Işığın yolculuğu, atmosferin yapısı ve insanlığın merakı birleşerek bize bu eşsiz manzarayı sunuyor. Ama şimdi sıra sizden. Gökyüzüne baktığınızda sizin aklınıza ne geliyor? Gün batımındaki kızıllık mı sizi daha çok etkiliyor, yoksa sabahın berrak maviliği mi? Düşüncelerinizi aşağıya yorumlarda yazın. Hep birlikte tartışalım. Eğer bu tarz bilimsel içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeni bölümler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine gökyüzüne, evrene ve bilimin gizemli dünyasına birlikte bakacağız. O zamana kadar gökyüzüne bakmayı ve merak etmeyi bırakmayın. Çünkü gökyüzü sadece yukarı baktığımızda gördüğümüz bir renk değil, aynı zamanda evrenin bize açtığı küçük bir penceredir. Her sabah mavi bir kubbenin altında uyanmak
aslında milyarlarca yıldır devam eden kozmik bir mucizenin ortasında yaşamaktır. Belki bir gün başka bir gezegenin yüzeyinde farklı renkte bir gökyüzüne bakacağız. Belki de teknolojimiz geliştikçe gökyüzünün ardındaki sırları çok daha net göreceğiz. Ama nerede olursak olalım, bu merak duygusu bize hep rehber olacak. Unutmayın, gökyüzüne bakmak sadece bilimi değil, aynı zamanda hayal gücümüzü de besler. Çocukken yıldızlara bakarken hissettiğimiz o merak aslında bizi ileriye taşıyan şeydir. O yüzden bırakmayın. Bırakmayın dedim ya. Sadece gökyüzüne bakmayı değil, merak etmeyi de bırakmayın. Çünkü her soru yeni bir cevaba, her cevap ise yeni bir keşfe açılır. Gökyüzü bizim ilk laboratuvarımız, ilk ilham kaynağımızdı. Ve hala öyle. Siz de kendi merakınızı kaybetmeyin. Bir sonraki videoda yine bilimin, evrenin ve merakın peşinden koşacağız. O zamana kadar gökyüzüne bakmayı, sorular sormayı ve keşfetmeyi bırakmayın.